Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün kızartma yapmadan en lezzetli haliyle muhteşem bir patlıcan musakka tarifimi paylaştım. Gönül rahatlığıyla bu yöntemle yapabilirsiniz. Gerçekten de enfes olacak. Lezzet garantisi veriyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 1 kilogram patlıcan var. Patlıcanları bu şekilde halka halka doğradım. Çok ince olmasın, çok da kalın olmasın. Eğer çok fazla büyük olmuş olsaydı bu şekilde ortadan ikiye doğrardım. Patlıcanlara çok az miktarda baharat ilavesi yaptım. Birer tutam kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, karabiber, az miktarda zerdeçal ve 5-6 diş de sarımsak ilavesi yaptım. Yarım su bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım ve hepsini güzelce karıştırdım. 230 derecelik fırın ayarında ortalama 30 dakika boyunca kızaracak. Lütfen sergi kalınlığını ince tutalım. Çok fazla kalın olmasın. Hatta patlıcanları kenara dizelim. Daha güzel bir şekilde kızarması için. Biz ailecek patlıcanın her halini çok sevdiğimiz için ve bol yoğurtla da servis edeceğim için kabuklarını soymadım. İsterseniz sizler soyabilirsiniz. Güzel bir şekilde kızarması için şöyle kenarlarına da koyuyorum. Sergi kalınlığı ince olması gerekiyor. Büyükçe bir tepsiye patlıcanların tamamını koydum ve şimdi hemen fırına veriyorum. 230 derecelik fırın ayarında 25 veya 30 dakika boyunca fırında kalacak. Patlıcanlar pişerken ben de hemen diğer sebzeleri sotelemem gerekiyor. Burada 5-6 tane domates var. 500 gram domates. Yine 4-5 tane sivri biber. Bir tane de soğan var. Hepsini şimdi küçük küçük doğruyorum. Eğer bu şekilde yaparsanız gerçekten de çok lezzetli olacak. Bizim en çok sevdiğimiz yemeklerden bir tanesidir. Patlıcanları kızartmanıza gerek yok. Fırında gerçekten de çok güzel oluyor. Biraz sonra zaten detaylı bir şekilde göreceksiniz. Bir defa tadına bakmanız yeterlidir. Eminim her zaman bu şekilde yapacaksınız patlıcan musakkayı. Soğanları küçük küçük doğradım ve şimdi hemen biberleri doğruyorum. Toplamda 500 gram domates kullandım. Domateslerin mutlaka kabuklarını soyalım ve küçük küçük bu şekilde doğrayalım. Burada toplamda 500 gram orta yağlı dana kıyması var. Hiçbir şekilde su ve yağ koymadan kendi yağıyla güzelce kavuracağım ama lütfen ara ara karıştıralım. Bu önemlidir. Suyunun tamamen çekilmesi yeterlidir. Yarım su bardağından biraz az ayçiçek yağıyla hemen soğanları yüksek ateşte soteliyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra hemen sivri biberleri ilave ediyorum ve sivri biberler de kavrulduktan sonra domatesini ilave edeceğim. Biberler kavrulduktan sonra hemen domatesini ilave ediyorum. Ortalama 3-4 dakika boyunca kavuracağım. Domatesler kavrulurken ben de hemen kıymayı kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunu tamamen çekmiş ama bu arada ara ara karıştırdım ki topaklanma olmasın diye şimdi hemen altını kapatıyorum. Domatesler de kavrulduktan sonra hemen baharatlarını ilave ediyorum. 1 çay kaşığı dolusu kadar tuz ilavesi yaptım. Yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, az zerdeçal ve kavurmuş olduğum kıymayı da hemen üstüne ilave ediyorum. Kıymayı ilave ettikten sonra sadece 2 dakika boyunca ocakta kalacak. Ardından hemen altını kapatabilirsiniz. Ve şimdi hızlı bir şekilde yemeğin sosunu hazırlamaya başlıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ve 1 tatlı kaşığı dolusu da biber salçası ilave ettim bir tavaya ve güzelce karıştırıyorum. Orta ateşten birazcık kısık ateşte 1 tatlı kaşık yardımıyla sürekli karıştırıyorum. Ortalama 2 dakika boyunca bu salçaları kavurmanız yeterlidir. Kesinlikle yağ ilavesi yapmadım ve salçaları kavurduktan sonra 2 su bardağı sıcak su ilavesi yaptım. Suyunu ilave ettikten sonra kaynamasını bekleyelim. Sadece bir 3 dakika kaynaması yeterlidir. Ardından hemen salçalı sosun altını kapatabilirsiniz. Bu arada patlıcanları da fırından çıkarttım.
230 derecelik fırın ayarında ortalama 25 veya 30 dakika boyunca kaldı. Ben de bu arada bütün hazırlıklarımı da sonlandırdım. Şimdi peş peşe yemeği fırına vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi patlıcanlar çok güzel bir şekilde kızarmış. Hemen hazırlamış olduğum kıymalı sosu bu şekilde tepsinin yüzeyine yayıyorum. Patlıcanları hiç kızartmanıza gerek yok. Aynen bu şekilde fırında 25 veya 30 dakika boyunca pişirmeniz, kızartmanız yeterli olacaktır. Zaten görmüş olduğunuz gibi kıymalı harcımız da çok lezzetli oldu. Sos da çok güzel. Biraz sonra üstüne ilave edip hemen fırına vereceğim bu yemeği. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Tek kelimeyle öyle söyleyebilirim. Muhteşem bir yemek oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kıymayı tepsiye eşit bir şekilde böyle dağıttım. Her tarafa eşit olursa daha güzel olur düzgünlük açısından. Ve şimdi hemen süslemek için domates ve biber kullanacağım. Bu işlemleri hızlı bir şekilde yapıyorum. Çünkü patlıcanları fırında kızartırken fırını kapatmadım. 230 derecede patlıcanları kızartmıştım. Derecesini 200'e indirdim ve biraz sonra hazırladıktan sonra bu tepsiyi tekrardan fırına vereceğim. Hazırlamış olduğum sosu hemen tepsiye döküyorum. Bu arada sos gerçekten de çok lezzetli oluyor. Lütfen aynen bu şekilde yapın. Yani sosun mutlaka ayrı bir şekilde kaynaması gerekiyor. Zaten kaynadıktan sonra altını kısmıştım ve 3 dakika boyunca kaynattım. Bu kadar kaynaması yeterli olacaktır. Sosun tamamını döktüm. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Kıymaların yanmaması için hemen bir yağlı kağıt üstüne sereceğim. Bu arada yağlı kağıdı çeşmenin altında güzelce ıslattım ve suyunu sıktım. Hemen tepsinin üstüne bu şekilde seriyorum. Bu işlem çok önemlidir. Aksi halde pişme esnasında bir 30 dakika daha pişecek. 30 veya 40 dakika daha pişecek. Bu esnada kıymaların yanmaması gerekiyor. Eğer yağlı kağıt koymamış olsaydım kıymalar mutlaka yanacaktı ve görüntüsü siyah olacaktı. Ve aradan toplamda 40 dakika geçti ama lütfen kontrollü olalım. 200 derecelik fırın ayarında 40 dakika boyunca bu tepsi fırında kaldı. Görmüş olduğunuz gibi yüzeyinde kesinlikle bir yanıklık yok. Yani kıymalar yanmadı ve gerçekten de çok lezzetli olduğu suyunu da tamamen çekti. Ama yetmedi. Tekrardan bu tepsiyi fırına vereceğim ve yüzeyinin kızarmasını bekleyeceğim. Toplamda bir 10 dakika daha fırında kalması yeterlidir. Ardından hemen servis yapabilirsiniz. Ve aradan toplamda 10 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi biberler çok güzel bir şekilde kızardı. Domatesler de kızardı. Yemeğin suyu çıktı. Bir miktar dibinde suyu var. Servis esnasında o suyu değerlendirebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Yemek gerçekten de muhteşem. Gönül rahatlığıyla bu yöntemle deneyebilirsiniz. Asla pişman olmayacaksınız. Ve hemen servis tabağına alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi görüntü şahane, lezzeti 10 numara diyebilirim sizlere. Hemen suyundan da birazcık alıp servis edebilirsiniz. Ben bu yemeği fırından çıkarttıktan bir 10 dakika 15 dakika dinlendiriyorum. Ardından servis yapıyorum. Gerçekten de muhteşem oluyor. Bir defa tadına bakmanız yeterlidir. Her zaman yapacağınız bir yöntem olacaktır. Sizlere lezzet garantisi veriyorum.
Ve böylelikle bir yemek tarifi videomun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.